Merhaba. Bu videomuzun konusu yatay ara formülü. Düşey ara kadar popüler olmayan ancak oldukça işlevsel olduğunu düşündüğüm yatay ara formülünün dinamiklerini örneklerle inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Fonksiyonumuzun parametrelerini tanıyarak başlayalım. İlk sırada aramak istediğimiz şey, ikinci sırada aramak istediğimiz yer, üçüncü sırada kaçıncı satırın getirileceği, dördüncü sırada ise eşleşme tipi yer alıyor. Yani formül bize bunu git burada ara, bulunca bu sayı kadar aşağıya git, değeri bu eşleşme tipine göre getir diyor. İlk örneğimizde formül kutucuğunu kullanarak başlayalım. Aradığımız değer 10.020 numaralı masraf merkezi. Arama alanımız C4'ten E7'ye. Üçüncü değeri tam eşleşme ile getirmesini istiyoruz. Ve değeri getirdi. İkinci örneğimizde formülü direkt hücre içerisinde oluşturalım. C10 değerini C4-E7 alanında arasın ve üçüncüyü tam eşleşme ile getirsin. İstediğimiz değeri yine getirdi. Üçüncü örneğin amacı, formülü diğer hücrelere kopyalarken dikkat etmemiz gereken hücre sabitleme konsepti. Bu konsepti kapsamlı şekilde incelediğim videoya şuradan ulaşabilirsiniz. Arayacağımız değer sadece 10. satırda olduğundan sadece satırı sabitlememiz yeterli. Arama alanımız ise hiçbir koşulda değişmeyeceğinden satır ve sütun olarak sabitliyoruz. Kaçıncı satırın getirilmesini istiyorsak gerekli ayarlamayı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kopyaladığımız tüm hücrelerde formül doğru şekilde çalıştı. Dördüncü örneğin üçüncü örnekten tek farkı, kaçıncı satırın getirileceğini bir referansla belirlememiz. Formülü bu şekilde oluşturunca, önceki örnekte olduğu gibi kopyalama sonrasında manuel olarak düzeltme yapma ihtiyacımız kalmıyor. Ve bir seferde sorunsuz çalıştığını görüyoruz. Beşinci ve son örneğimizde ise yaklaşık eşleşme senaryosuna değinelim. Formülün ilk 3 kriterini aynı şekilde kuruyoruz. Sadece son kriterde 0 yerine 1 diyoruz. Masraf merkezini değiştirdiğimizde aşağıdaki verilerin değiştiğini görüyoruz. Uyarılarımıza geçelim. Getirilecek değer her zaman aranan değerin aşağısında olmalı. Tabloda tekrarlayan veri olup olmadığının kontrolü yapılmalı. Kaçıncı değerin getirileceğini elimizde ya da gözümüzde sayıp vakit kaybetmiyoruz. Alanı seçerken sağ çaprazda oluşan kutucuktaki değeri baz alıyoruz. Hücre referanslarını önden düşünerek olası hataların önüne geçiyoruz. Zamandan tasarruf için formül kutucuğunu kullanmıyoruz ve formülü direkt hücre içerisine yazıyoruz. Yatay ara fonksiyonunu örneklerle incelediğim bu videonun sonuna geldik. Videolardan anlık olarak haberdar olmak için kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşünceye dek esen kalın.